Cinderella masalı. Bir varmış bir yokmuş. Uzak mı uzak diyarların birinde Cinderella adında güzeller güzeli bir kız yaşarmış. Cinderella'nın annesi uzun zaman önce vefat ettiği için onu babası büyütmüş. Cinderella'nın babası bir gün yeniden evlenince bu güzeller güzeli kızın hayatı tamamen değişmiş. Babasının evlendiği kadın iki kızıyla birlikte onların evine yerleşmiş. Üvey anne Cinderella'yı ilk gördüğü andan itibaren hiç sevmemiş. O ve kızları Cinderella'nın güzelliğini ve iyi kalpliliğini çok kıskanıyorlarmış. Cinderella'nın üvey kız kardeşleri de onun kadar güzel değilmiş. Bu nedenle de Cinderella'yı çok kıskanıyorlarmış. Bir gün Cinderella'nın babası bir iş gezisine çıkmış. Üvey anne ve kızları Cinderella'nın hayatını kabusa çevirecek planlarını artık uygulamaya başlayabilirlermiş. Babanın evden gitmesinden cesaret alan üvey anne bir gün Cinderella'ya "Artık senin yerin burası değil. Toplanıp çatı katındaki küçük odana gidiyorsun. Ve bugünden sonra da ev işlerinin hepsini sen yapacaksın," demiş. Ve belirtmiş. Bundan sonra üzerinde iş önlüğü olacak. Başka kıyafet giymeni de istemiyorum, demiş. Annen yoksa kimsen yok dedikleri doğru çıkmış. Cinderella'nın babası uzak yerlere gittiğinde üvey anne Cinderella'nın hayatını bir kabusa çevirmiş. O günden sonra Cinderella çatı katındaki küçük odada kalıyor. Evin bütün işlerini tek başına yapıyormuş. Bu işleri yaptığı yetmiyormuş gibi üvey anne ve üvey kız kardeşlerinden arada azar işitiyormuş. Yaptığı işleri beğenmiyorlar. Tekrar bulaşıkları yıkamasını, etrafın tozlarının tekrar alınmasını istiyorlarmış. Günler böyle birbiri ardınca geçip gitmiş. Ve bir gün yaşadıkları kasabanın meydanında bir duyuru okunmuş. Duyuruda prensin sarayda bir balo düzenleyeceği ve bu baloya da ülkede yaşayan evlilik çağındaki bütün kızların katılması isteniyormuş. İki üvey kız kardeş bu haberi duyunca çok sevinmişler ve annelerine haber vermişler. Anneleri de balodaki en güzel kızlar sizler olacaksınız. Prens mutlaka ikinizden birini seçmeli. Onun için sizlere çok güzel kıyafetler alalım, demiş. Kızlardan biri, eğer birimiz prensle evlenirsek bundan sonraki hayatımızda sarayda çok zengin bir hayat sürer, mutlu oluruz, demiş. Bu konuşmadan sonra üvey anne ve kızları evden çıkıp gitmişler. Cinderella bütün konuşulanları duymuş ama üzülmekten başka bir şey yapamamış. Günler günler boyu süren balo hazırlıklarının sonunda üvey kız kardeş kendilerine elbiseler diktirmişler ve sık sık aynanın karşısına geçip yeni kıyafetlerini giyip en güzel biz olacağız, prens ikimizden birini seçecek diyorlarmış. Sonunda balo günü gelmiş çatmış. Sabah erkenden kalkan sevimsiz iki üvey kız kardeş Cinderella'yı yatağından bağıra çağıra uyandırıp banyoyu hazırlayıp hemen kahvaltı için hazırlıklara başlamasını söylemişler. Kahvaltıdan sonra da neredeyse bütün gün boyunca Cinderella üvey kız kardeşlerinin hazırlanmasına yardım etmiş. Akşam çıkıp baloya gidecekleri zaman Cinderella
biraz korkarak ve çekinerek de olsa üvey annesine sormuş. Ben de saraydaki baloya gelebilir miyim? Üvey anne de sen mi? Sen nasıl bizimle baloya gelebilirsin? Senin yerin bu ev, sakın buradan çıktığını görmeyeyim demiş. Bu sözleri söyledikten sonra da üvey anne ve 2 sevimsiz kızı baloya doğru gitmek için evden çıkmışlar. Cinderella da onların peşinden bahçeye kadar çıkmış, üzgün bir şekilde onların gitmesini izlemiş. Tam o anda birden bir ışık belirmiş ve ortaya sevimli mi sevimli bir peri çıkmış. Peri Cinderella'ya sakın üzülme, ben seni o baloya göndereceğim demiş. Cinderella da nasıl olur, benim kıyafetim bu, bununla baloya gidemem demiş. Peri de sen onu dert etme, şimdi bana birkaç fare ve büyük bir bal kabağı getir demiş. Cinderella da şaşkın bir şekilde Peri'nin istediklerini getirmiş. Peri bal kabağını çok güzel bir faytona, farelerden birini arabacıya, diğerlerini de bembeyaz atlara dönüştürmüş. Çok şaşıran Cinderella'ya dönüp elindeki asayla dokunduğunda Cinderella adeta bir prensese dönmüş. Çok güzel kıyafeti ve ayakkabısı olmuş. Sonra da faytona binip saraydaki baloya gitmek için yola koyulmuş. Saraya varıp balonun olduğu salona girdiğinde üvey anne ve kızları Cinderella'yı tanıyamamışlar. Bu gelen yabancı ve çok güzel kız da kim demişler. Prens baloda Cinderella'nın salona girdiğini görür görmez hemen Cinderella'nın yanına gidip onunla dans etmek istediğini söylemiş ve birlikte uzun uzun dans etmişler. Cinderella birden Peri'nin kendisine 12'den önce evde olmalısın, yoksa bütün büyü bozulur dediği aklına gelmiş. Saate baktığında saat neredeyse 12 oluyormuş. Cinderella o panikle hızlı bir şekilde balo salonundan çıkıp merdivenlerden inerken ayağındaki ayakkabılardan birisi çıkmış. Ayağından çıkan ayakkabıyı fark etmiş ama onu almak için duramamış. Çünkü büyü bozulmak üzereymiş. Cinderella'nın peşinden çıkan prens Cinderella'yı durduramamış ama Cinderella'nın ayağından düşen ayakkabıyı merdivenlerde bulup geri balo salonuna dönmüş. Cinderella tam 12 olduğunda evin bahçesindeymiş. Birden büyü bozulmuş. Fayton balkabağına, arabacı ve atlar da fareye dönüşmüş. Balkabağını hemen ortalıktan kaldıran Cinderella odasına çıkıp uyumuş. Ertesi sabah prens baloda karşılaştığı güzel kızı düşünüyormuş ve kızı bulmak için de hemen hazırlıklara başlamışlar. Ayakkabının sahibini bulacaklarmış. Prensin adamları kapı kapı dolaşıp evlilik çağındaki genç kızların ayağına o ayakkabıyı giydiriyor ve olup olmadığını kontrol ediyorlarmış. Ve sıra Cinderella'nın evine gelmiş. Kapıyı çalan görevliler durumu üvey anneye anlatmışlar ve üvey anne büyük bir sevinçle kızlarını çağırıp ayakkabıyı denemelerini istemiş. Ama maalesef ayakkabı kızlardan herhangi birine olmamış. Saraydaki görevliyi duyan Cinderella hemen odasından çıkıp ayakkabıyı ben de denemek istiyorum demiş.
Üvey anne ve kızlar Cinderella'nın bu durumunu görünce kahkahalarla gülmüşler. Saraydaki baloya gidemeyen Cinderella'nın ayakkabıyı denemek istemesi çok gariplerine gitmiş. Ve görevli ayakkabıyı Cinderella'ya giydirdiğinde ayağına çok güzel olmuş. Bunun üzerine de üvey anne ve sevimsiz kızları çok büyük şaşkınlık yaşamışlar. Görevli genç bayan, bu ayakkabı sizin mi deyince Cinderella da başıyla onaylamış. Bunun üzerine görevli Cinderella'ya bizimle saraya gelir misiniz? Sizi prense götürelim demiş. Beraber saraya gitmişler. Prens balodaki güzel kızı bulduğu için çok mutlu olmuş ve hemen bir düğün yapıp Cinderella ile evlenmişler. O günden sonra da Cinderella ve prens birlikte çok mutlu olmuşlar. Ne diyelim? Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Bu masalımız da burada bitmiş. Gökten 3 elma düşmüş. Biri masalı dinleyenlere, biri kül kedisi Cinderella'ya, bir de masalı anlatana. Lütfen kanalıma abone ol.